Herkese merhaba. Elektrik motorlarını birçok projede kullanıyoruz. Bunların içinde en çok kullandığımızsa DC775 tipi elektrik motoru. Bunlar DC 12 voltta çalışıyor. Aslında bunları watt hesabı olarak düşünmek gerekir. Benim elimde şu an gördüğünüz motor 150 wattlık bir motor. Tam devirde 13.000 15.000 arası bir devire ulaşıyor. Bu motor dediğim gibi birçok projede kullanılıyor. Bu motorla ilgili en çok sorulan sorulardan birisi, bu motoru hangi güç kaynağıyla çalıştırmalıyım? Ben elimdeki güç kaynaklarıyla bu soruya cevap arayacağım. Aslında bana kalırsa vereceğiniz en uygun güç gerçek 12 volt 12 amperlik bir güç olacaktır. Bunun üzerine çıktığınızda motor bobinleri aşırı devire dayanamayıp kendini salıyor ve mıknatıslara çarparak bobinleri koparıyor. Çok yüksek devirlerde o yüzden bu motorları kullanmanızı tavsiye etmem. Yüksek devirde kullanacağınız motorlar başka motorlar olmalı. Yüksek devir istiyorsanız fırçasız motorları deneyebilirsiniz. Bu motorlar tork sebebiyle tercih ediliyor. Çeşitli küçük kesme işlerinde, dekupaj testere yapımında, RC araç projelerinde kullanılabiliyor. Şimdi elimdeki güç kaynaklarını önce göstereyim size. Bu güç kaynaklarının içinde 2 adet laptop güç kaynakları. Bu laptop güç kaynakları genellikle 18 volt oluyor ve 4-5 amper civarı. Bu ilki S-Link diye bir markanın 19 volt 4.74 amperlik bir güç kaynağı. İkincisi Asus'un yine 19 volt 4.74 amperlik bir güç kaynağı. Trafo güç kaynağı. İçinde trafo var. Köprü diyot ve bir kondansatörle doğru akıma çevrilmiş 12 volt çıkış veren bir adaptörümüz. Bu 12 voltta 13.8 volt arası çıkış yapabiliyor. İçinde küçük bir ayar yeri var. Onunla 13.8'e kadar çıkarabiliyorsunuz ve 3 amper veriyor. Bu da daha önce bit pazarından aldığım, restore ettiğim bir güç kaynağı. Bu güç kaynağı da 12 volt çıkış veriyor. Yine içerisinde bir köprü diyot ve bir kondansatör var. 150 wattlık güç kaynağı. 12 voltta yaklaşık 12-13 amper gibi bir akım sağlıyor. Trafo güç kaynakları yapıları gereği ağır. Bir tane de örnek olması için küçük bir adaptör olan DC 15 volt 800 miliampere kadar akım veriyor. Bu genellikle şarj işleri için kullanılıyor. Eğer akımı düşükse, verdiği akım genellikle düşük olanlar bataryaları ve benzeri pilleri şarj etmek için kullanılan adaptörler. Bu elimde gördüğünüz koca makinayı da bit pazarından almıştım yaklaşık 2-3 sene önce. Ve bu makina Meanwell'in 24 volt 40 amper çıkışı sağlayan baba bir güç kaynağı. 40 amper burada gerçek 40 amper. Uyduruk şerit led 40 amperleriyle karıştırmayın. Gerçek gücü veriyor. Yalnız bunun girişi 220 volt değil, 72 ile 144 volt arası bir DC elektrik vermeniz gerekiyor. Doğru çalışması için. Yoksa makineye zarar verebilirsiniz. Bunu deneyeceğim ancak bu çok yüksek bir akım vereceği için motora zarar verebilir. Yine Meanwell'in bir şerit led güç kaynağı var elimde. Bu şerit led güç kaynağı da 24 volt 6.5 amper veren bir güç kaynağı. Bir başka güç kaynağı da 24 volt 15 amper bir şerit led adaptörü. Bir de bununla da deneyeceğiz. Ve son olarak da bir tane Marsden marka 220 voltla çalışan 12 volt 30 amper DC çıkış veren Çin malı bir şerit led güç kaynağı. Deneyeceğiz bunu da. Elimizdeki motor DC 775 12 volt bir motor. Şimdi bu motoru, elektrik motorunu bu güç kaynaklarıyla deneyeceğiz. Evet, ilk olarak Asus'un 19 volt 4.74 amperlik bilgisayar güç kaynağını kullanacağız. Laptop güç kaynağı. Bakalım nasıl sonuç verecek. 220 volta takıyoruz. Evet, 19 volt 4 amper. Kısa devreye düştü. Güç kaynağı kapandı.
Güç kaynağını tekrar açmak için prizden çıkarıp takıyoruz. Güç kaynağının ışığı tekrar yandı ve tekrar deniyoruz. Gördüğünüz gibi bir kalkış yapıyor. Ancak daha sonra kısa devreye düşüyor çektiği akımdan ötürü ve güç kaynağı kendisini kapatıyor. Bir kez daha deneyelim. Güç kaynaklarının güvenli olması gerekiyor. Bu üretildiği laptop için gerekli akımı sağlayan bir güç kaynağı. Bu akımın üzerine çıktığı anda kendisini otomatik olarak kapatıp yangın riskini ortadan kaldırmaya amaçlıyor bu sistem. Bu güç kaynakları bu yüzden DC motorlar için uygun güç kaynakları değildir. Akım koruma nedeniyle bu güç kaynaklarını yüksek akım gerektiren işlerde kullanamazsınız. Şimdi elimde diğer bir güç kaynağı var. Yine laptop'un. Bir de onu deneyeceğim. 19.7. Şimdi güç verelim tekrar. Gördüğünüz gibi motor titriyor. Ancak dönmüyor. Güç kaynağının ışığı da kapalı. Burada şöyle bir durum var. Güç kaynağı korumaya düşüyor. Sonra kendini açıyor. Sonra çektiği akımdan ötürü tekrar korumaya düşüyor. Tekrar açıyor. Bu yüzden de motor dönme eğilimine giriyor. Ancak akım kesildiği için tekrar kapanıyor, duruyor. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor. İşte güç kaynağını bağlıyorum, laptop güç kaynağını. Dönüyor gibi oluyor, titriyor ama dönmüyor. Sebebi bu. Bu güç kaynağı içindeki akım koruma bu motorun çalışmasına müsaade etmiyor. Çünkü çok fazla akım çekiyor ve bir şeylerin ters gittiğini varsayıp kendini kapatıyor. Laptop güç kaynaklarının DC 775 motor için uygun olmadığını gördük. Şimdi elimdeki 2 adet trafo güç kaynağı var. Onu deneyeceğim. Bunlardan ilki 12 volt 3 amperlik bir trafo güç kaynağı. Şimdi trafoya güç veriyorum. Siz burada ışığın yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Ancak göz bunu görmüyor. Ben burada ışığın direkt yandığını görüyorum. Bu trafo güç kaynağının doğrultmasındaki hezle ilgili. Kameranın yakaladığı hezle bizim gözümüzün gördüğü aynı değil. O yüzden sizde yanıp sönüyormuş gibi görünüyor. Şimdi 3 amper 12 voltla motorumuzu çalıştıralım. Evet. 12 volt 3 amper motoru döndürüyor. Trafo güç kaynağı gücü kesintisiz verir. Sıkıntı olmaz. Genellikle. Şimdi bu önce bir amper testini yapalım. Kaç amper çekiyor bu güç kaynağında? Ampermetremi ayarlayayım. Bu 10 ampere kadar ölçüyor. 10 amperin biraz üzerine çıkıyor ama çok fazla o seviyede tutmamak lazım. Amper ölçerken ampermetreyi aldım. Ben artı voltu ampermetreye veriyorum. Eksiği motorun eksisine, eksi voltu. Ve şimdi kalan probumu da motoruma dokunduruyorum. Bir sorun var. Ampermetre ayarını almadım. Evet, şimdi ampermetreyi alalım. Evet. Güç kaynağı gösterdiği amperi veriyor. Kalkışta hatta 4 amper. Kalkışta 4 ampere kadar çıkıyor.
boş devirde 2.2 ampere kadar geliyor. Şimdi bunun bir de devrine bakalım. ...13.450'lerde. Aslında kendi devrine yakın 3 amperlik bir güç kaynağı çalıştırıyor. Ancak bu boştaki değerdir. Siz bunu yükte kullanmak isterseniz bu 3 amper biraz sorun olacaktır. Şimdi göstermeye çalışayım. Yani motor tork olarak düşük bir torkta şu an. Yükte 5 amper çekiyor. Ama torku çok düşük. 12 ampere çıkarırsanız bu tork artacaktır. O yüzden şimdi bir de elimdeki diğer güç kaynağıyla deneyeceğim. Daha önceki projelerde de sıklıkla kullandığım 12 voltluk bir güç kaynağı. Bu 150 watt. Yani 12 amper, 12,5 amper civarı bir gücü var. Bunu da aynı şekilde önce boşta bir gücünü ölçelim. Güç kaynağımızı çalıştırdık. Şimdi gücümüzü veriyorum. Yine kalkışta 6 amperi geçiyor. Normal devirde diğeriyle aynı 2.4 amper çekiyor. Burada bir devrini ölçelim. Evet, yüksekti. Yani en yüksek ulaştığı devir 15.818. En düşük 14.319. 12 volt, 12,5 amperde bu devir. Şimdi bunu bir de yükte deneyelim. 15 ampere kadar çıktı. Şimdi çok uzun tutsam ölçü aletim zarar görecek. O yüzden ölçü aletimden çıkaracağım. Direkt güç vereceğim. Ve durdurmaya çalışacağım. Diğeriyle arasında neredeyse 3-4 kat bir tork farkı var. Ve gerçekten şu an bu güç kaynağı bu motor için en uygun güç kaynağı diyebiliriz. Çünkü hem devir olarak hem de tork olarak motoru olabileceği en iyi konumda çalıştırıyor. Elinizde böylesi bir güç kaynağı varsa DC 775'ler için en uygun güç kaynağı bu olacaktır. Şimdi en çok sorulan soru şerit güç kaynakları. DC 775 için şerit güç kaynakları uygun mu? Şimdi buna bakalım. Önce bu 12 volt 30 amper olduğunu iddia eden güç kaynağıyla başlayacağım. Önce bu güç kaynağının bağlantılarını yapmamız gerekiyor. Burada yazıyor zaten. Bu bağlantıları yapalım. Bunun için elimde böyle bir kablom var. Bu kabloda eğer böyle hazır bir priziniz varsa priz burada genellikle değil aslında her zaman bu yeşil sarı olan topraktır. Diğerlerini nasıl taktığınız önemli değil. Toprağı yerine takın. Diğerlerini fark etmez. Ama genellikle burada da mavi nötr faz, kahverengi de nötrdür. Burayı iyi sıkın ki çalışma sırasında çıkmasın.
Bunun iki tane ayrı 12 volt çıkışı var. Bu ikisi eksi, bu ikisi artı. Güç vermeden önce bağlantıları yapayım. Fark etmez gücü nereden aldığınız. Artıya artıya, eksiye eksiye bağlayın yeter. Şimdi artıya artıya, eksiye eksiye bağladık. Güç kaynağımız çalıştı. Fanı da dönüyor. Buralara kesinlikle dokunmayın. Kısa devre yaptırmamaya çalışın. Ben şimdi biraz uzaklaştıracağım burayı. Ve motoruma güç veriyorum. Kalkışta 10 amper çekti. Kalkışta 10 amper çekti. Ve devirden boştaki devrinde diğerleriyle aynı. En yüksek devir 20.000. 20.332 devir. ...5800 kalkıştaki devri muhtemelen. Ortalama 12.800 şu an. Bu güç kaynağı ile. Şimdi şerit güç kaynakları bu motorları çalıştırıyor. Peki yükte durum ne oluyor? Onu anlamak lazım. Çünkü yüke bindiği anda aşırı akımdan bu motorlar kapanabiliyor. Ama şunu belirtmem lazım. Bu 30 amper olduğunu iddia eden bir motor, güç kaynağı. Bu 30 amper. Eğer bunu 5-6 amper civarı bir güç kaynağı kullanırsanız yüksek ihtimal bu motoru çalıştırmayacaktır. Çünkü çektiği akım, yine bunlar SMPS olduğu için akım korumaya düşecek ve motoru kapatacaktır yüksek ihtimal. Bu yüksek amper verebildiği için bu motoru çalıştırıyor. Şimdi akım testi yapmak istedim ama multimetreme de zarar vermek istemiyorum. Yani küçük bir deneme yapacağım. Şöyle eldiveni şuraya koyayım. ...13 amperi gördüm. ...15 amper. ...17 ampere kadar çıktı. Amperin yükselmesi demek torkun artması demek. Yani siz bunu bir testereye bağlarsanız, küçük bir tezgah testere yaparsanız, yüksek amperde siz kesim yaptığınızda motor durmayacak, dönmeye devam edecek. Yüksek amperin avantajı o. Hani bunun bobinleri gerçekten de hani yüksek ampere dayanacak bobinler genellikle yüksek devirde sıkıntı yaratıyorlar. Yüksek amperde çok fazla sorun olacağını zannetmiyorum. Bir sorun olacaksa da büyük ihtimal güç kaynağınıza zarar verebilir. Aradaki kabloya zarar verebilir. Uygun kablo kullanmak lazım. Yüksek amperde kullanılacaksa. Şimdi şerit ledimizi kapatalım. Bir başka şerit ledle deneyelim. Sökümünü yaptım. Şimdi burada yine 24 volt 15 amperlik bir şerit led güç kaynağımız var. Bu şerit led güç kaynağında 3 tane çıkış var. Şunlar çıkışlar. Bu ikisinin vidası eksikmiş. Bu üçü eksi. Bu üçü artı. Bu üçü de elektrik girişimiz. 220 volt ve toprak. Ampermetre ölçümümüzü yapalım. Amper ölçümü. Şimdi bu güç kaynağı 24 volt 15 amper. Yani aslında watt olarak bir önceki, yani şununla
aynı watt'a sahip. Fakat volt biraz deviri etkileyecektir. Denememizi yapalım. Sargı içindeki tepkiyi anında görebiliyorsunuz. Büyük ihtimal sargı atıyor, içindeki sargı ve sürtme olabilir şu an devirden kaynaklı. Fırçalarda da sorun olabiliyor bazen. Ben yine bir kez daha deneyeceğim. Şöyle. Evet. Hemen göstereyim. Çok yüksek devirden ötürü sürtünmeden dolayı kopan bobin teli motorun bu boşluğundan dışarı çıktı. Motor bobinleri aşırı devirde açılıyor ve çeperdeki mıknatısa çarpıyor. Mıknatısa sürten bobin telleri kopuyor, parçalanıyor ve bir süre sonra motor kilitleniyor, çalışmaz hale geliyor. Daha fazla yüksek devirde bunu denemeyeceğim. Gördük ki 24 volt 15 amper bu DC 775'ler için çok yüksek. Devrinin üzerine çıkarıyor ve motora zarar veriyor. Diğer bir şerit led güç kaynağı 24 volt 6,5 amper. Şimdi bunun önce bir şebeke güç bağlantısını yapalım. Güç veriyorum. Yandı lambamız. Ne kadar akım çekiyor bakalım. Evet. Motorun dönme açısında devrinde herhangi bir problemi yok. Gördüğünüz gibi şerit led güç kaynağının ışığı sönüyor. Motoru azıcık hareket ettirip sonra güç kaynağı kapanıyor. Neye çıkıyor? 1 ampere kadar çıkıyor kalkışta. Hatta 1,2 amper. Motorun bir önceki denemeden dolayı zarar görmüş olabileceğini düşünerek yeni bir motorla deneme yapmak istiyorum. İkinci bir motor elimde. Şimdi denememizi bununla yapacağız tekrar. Şurası eksi. Motorlarda genelde şuraya nokta koyuyorlar. Bu bölüm artı oluyor. Nokta konulan bölüm. Şimdi tekrar testimizi yapalım. Diğeriyle aynı. Güç kaynağı kapanıyor. Yani o motorumuz çalışıyor şu an. Güç kaynağı kapanıyor. Ama yavaş yavaş akım vermeye de devam ediyor. Şöyle bu SMPS olduğu için aşırı çekilen akımda kendini korumaya alıyor. Verdiği akımı düşürüyor. Böylelikle devrenin zarar görmesini engelliyor. Düşük bir akımda bunu çalıştırmaya yetmiyor. Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi 24 volt 6 amper SMPS bir güç kaynağı, şerit led güç kaynağı bunu çalıştırmak için yetmiyor. Buradaki sonuç aslında şu: her şerit led güç kaynağı 775'leri çalıştırmıyor. Akım değerlerinin uygun olması icap ediyor. Genellikle deneyimlerime göre yüksek akım olanlar 12 voltta işte 30 amper 20 amper gibi olanlar bu motorları çalıştırıyor. Düşük amperlerde sıkıntı oluyor. Burada 24 volt 6 amperlik bir trafo güç kaynağımız olsa, bunun gibi bir trafo güç kaynağımız olsa bu motoru uçuracaktır. Yani büyük ihtimalle zarar verecektir. 24 volt 6 amperlik bir güç kaynağı buna. Yine devrini yükselteceği için zarar verme ihtimali yüksek. Elimde Meanwell'in yine 24 volt
40 amperlik bir güç kaynağı var. Bunu denemeyeceğim. Çünkü bu motor için çok fazla. Bu motora büyük ihtimal ilk çalıştırmada zarar verir. Çok yüksek devirden ötürü anında motoru sargılarını koparacaktır. O yüzden bunu kullanmayacağım. Ancak yüksek devir gerektiren büyük motorlarda bu güç kaynağı bulunmaz bir nimet. Şimdi bunun böylesi bir güç kaynağı içinde uygun motor kullanmak lazım. 775'ler için bu güç kaynağı çok fazla. Şu vardı elimizde. Ne diyor? 15 volt 800 miliamper. Bir de bunu deneyelim. Güç verdik. Çok garip. Söylediği değerin üstünde bir güç veriyor. Bu da trafo güç kaynağı. Kalkışta 4 ampere kadar çıkıyor. Boşta 1.7 amper veriyor. Çok garip. Çıkışının 15 volt 800 miliamper olduğunu söylüyor. Ya güç kaynağının içinde doğrultmada bir sıkıntı var ya da yüksek bir değere ulaşabilecek bir trafoya sahip. Bunu döndürüyor ancak tabii randıman alamazsınız bununla. Şimdi ben bunu durdurmayı deneyeyim. Yani gördüğünüz gibi çok rahat duruyor. Herhangi bir ekstra güç sarf etmeme gerek yok. Ancak 5 ampere kadar çıkıyor. Evet, 150 wattlık bir DC 775 motor için en uygun güç kaynağını bulmaya çalıştık. Bunlar içerisinde motorumuz için çok ağır geleceğini düşündüğümüz 24 volt 40 amperlik Meanwell'in güç kaynağını kullanmadık. Bu motoru büyük ihtimal yakacak, bobinlerinin zarar görmesine neden olacaktı. Bu güç kaynağını denemedim. Diğer tüm güç kaynaklarını denedik. Bunlar içerisinde bilgisayar güç kaynaklarımız da vardı. Laptop güç kaynaklarımız. Laptop güç kaynakları akım koruma nedeniyle DC 775'i çalıştırmadı. Bunları tavsiye etmiyorum. DC 775 alırım, laptop güç kaynağıyla çalıştırırım diye düşünmeyin. Büyük ihtimal çalıştıramayacaksınız. Onun dışında 2 tane trafo güç kaynağımız var. Onları denedik. Birisi 3 amper, birisi 12 amper civarı. 12 volt, ikisi de 150 wattlık olan güç kaynağımız. 775 için en uygun deviri ve torku veren güç kaynağı oldu. Çünkü bu motorların satış değeri 13.000 ila 15.000 devir arası. 12 voltluk bir güçle çalıştırılması tavsiye ediliyor. Ve 150 watt olduğu için de 12 voltta genellikle 12.5-13 volt arası bir değerde olması isteniyor bu motorların. Ona en uygun olanı ise bu güç kaynağıydı. Bu çalıştırıyor ama yetersiz kalıyor. Yine Meanwell'in 24 volt güç kaynağıyla denedik. Bu çalıştırmadı. Amper düşük geldi. Akım korumaya düştü yine. 24 volt 15 amperlik neredeyse bir güç kaynağımız vardı. Onunla denedik. O güç kaynağımızda bu motor için çok fazla geldi. 24 volt 15 amperde ulaştığı değer nedeniyle bobinler zarar gördü. Bobin parçaları koptu. Etrafa yayıldı. Ve daha sonra bir adet yine şerit led güç kaynağı 12 volt 30 amper. Bu da yapısı itibariyle bu motoru çalıştırmakta en uygun güç kaynaklarından biri oldu. 20.000 devirleri gördük ama motora da zarar vermedi. Daha da üzerine çıkarmadı. Bu da uygun bir güç kaynağı. Şerit led güç kaynağı kullanacaksanız biraz yüksek amper olmasın. 12 voltta tabii ki. 12 voltta 30 amper gibi bir şey bu motor için uygun olur. Şunu söyleyeyim. Her şerit led güç kaynağının akım koruma aralığı aynı olmadığı için belki bu 30 amperlik güç kaynağı bu motoru çalıştırır. Ancak başka bir 30 amperlik güç kaynağı motoru çalıştırmayabilir. Bu ihtimal de var. Yüksek ihtimal çalıştıracaktır. Onu da bilin. Bir de 15 volt 800 miliamperlik bir adaptörle denedik. Bunun içinde de trafo var. Bu adaptörle motoru döndürdü ancak torku düşüktü. Umarım yararlı olmuştur. Güç kaynakları ve 775 motorun çalıştırılması konusunda işinize yarar. Projelerinizde daha randımanlı bir şekilde bu motoru kullanmanız için iyi bir kaynak olur. Ümidindeyim.
Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.